Sayenizde artık ben de Welcome to Derry'nin her bölümünü böyle büyük bir heyecanla bekliyorum. Her videonun altında yorumlarda konuşuyoruz ve bu her seferinde beni diziye bir tık daha fazla bağlıyor. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya kalp puanı vermeyi unutmayın. Böylece ücretsiz olarak da beni desteklemiş olursunuz. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Bir yandan diziyi açarken şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda Stranger Things'in 1. kısmı yayınlandı ve ben de bununla ilgili şu videoyu yaptım. Welcome to Derry'yi seviyorsanız bence Stranger Things'i de seversiniz. Eğer izlemiyorsanız, izliyorsanız da videoya bekliyorum. Zaten Pennywise'ın palyaço formunda o ağzını açtığı haliyle Stranger Things'teki Demogorgonların o ağızlarını açma hali, hani böyle çiçek gibi açılıyorlar ya. Çok benzer değil mi ya? Neyse hadi başlayalım. Sesi fullleyeceğim. Tımarhanede başlıyor. Hani bakalım ne olacak. 1935 yılına gittik. Gelecek olan sezonlarla ilgili büyük bir detay veriliyor demek bu. Introyu hala izlemeye devam mı bu arada? Ay velet diyor bak. Ben boşuna velet demiyorum. Aile içi şiddete başladı al işte. Bakalım o büyük olay ne çıkacak? Acayip merak ediyorum. Hani sonuçta Pennywise'ın 27 yıllık derin bir uykuya dalması gerekiyor artık. Çok güzel. Zaten yapman gereken bu senin. Senin tüm korkuların açığa çıkmıştı dostum. Bu çocuk çok tatlı ya. Çok beğeniyorum. Bir şey olursa ona çok üzülürüm. Ay başladı görmeye. Boyutlar arası karmaşa patlak veriyor yani Heather'ın sayesinde şu an. Kutunun açılmasıyla Heather'ın karakterinin korkularının açığa çıkması ve onu bu şekilde oynaması muazzam. Valizini topluyor. Annesinin evine mi gidecek? Ya tamam, yaptığı iyi bir şey değil ama sen de biraz daha da işi kötüye götürmüyor musun? Hani herkes kötü bir durumda ya şu an. Adamın oğluna vurmasının iyi bir şey olduğunu ya da normal bir şey olduğunu söylemiyorum ama hani kadının da tam olarak yapması gereken bu değil bence. Valizimi alayım, anamın evine gideyim. Bu motto bir tık yanlış gibi. Aslında mantıken düşündüğümüzde en başta bunu yapması gerekirdi. Hani eşi uyardığında derinin biraz dışına çıkmaktan ziyade daha uzağa gitmeleri gerekirdi. Fakat şu anda hani eşine karşı bir tavır olarak bunu sergilediği için benim hoşuma gitmedi. Yoksa normalde doğru bir şey yapıyor. Hani çocuğunu da alıp götürüyor. Suçsuz birisini de oradan uzaklaştırıyor. Bu iyi bir şey. Ama adamı hani bu vicdanen zaten bir tık sorumlu geliyor bana. Üstüne üstlük böyle negatif bir noktadan yaklaşarak yalnız bırakmak biraz zalimce geldi. Yoksa bu karakteri zaten acayip sevdim ben de. Şaşırdım şu anda. Tamam hani böyle delilikler yapabilecek, hani daha ayaklarının üstünde durabilen birisi. Ama eşine karşı merhametini bir tık silip attı mı, ne yaptı? Ay çok kötü bir anda, çok kötü bir illüzyon gördü. Kalbim nasıl atıyor beklemiyordum. İnce velet seni, çok tatlısın. Kalkmazsın herhalde artık. Zorbaları zorbalamak. Menhir'den güç alması gerekmiyor mu Lily'nin? Korkuları gitgide sanki bir tık daha mı açığa çıktı? Hani hep gergindi, hep hani deri damgası yiyordu ama Menhir'den sonra sanki bu bir tık daha arttı. Dizilerde, filmlerde de bu plan hiç bittiği anda birisi gelmez. Hep ortalarında çalarken gelir birileri. Fotoğraf arşivini karıştırıyor ve şimdi bu sahneyi ben Reels'larda falan gördüm ister istemez ama normalde fragmanları vesaire izlemediğim için heyecanım azalmasın diye bu sahneleri ciddi olarak ilk kez bütün olarak izliyorum. Onun şeklini mi çalmış beğenip? Onun hayatını çalıp sonra da palyaço formuyla çocuklara mı musallat olmuş? Ne yedin ne içtin ya? Gerçek hayatta da yaşı var. Dizide de yaşı var. Eyvah eyvah. Önceki bölümlerdeki çocuk palyaço. Kız bu kadın mıymış? Bu muymuş? Birinin hayatını çaldı. Bu da hayatını çaldığı kişinin kızı. Onun kozmik gücünden yararlandı ve genç kaldı mı? Neden çocukları korkutuyordun? Manyak kadın. Nasıl dalga geçiyor ya? Hain adam. Şimdi sen korkmuyorsun bir noktada da ondan. Sen çok büyük delirmişsin abla. Önce senin tedavi olman lazım. Deli de ölmüş olan hiçbir zaman ölmez. Zaten kızın dengesi yerinde değildi. Daha da hallettiler kızın beynini yani. Kim ispiyonlamış olabilir ki? Rahat bırak. Heather'ın hiç kendinde değil. Lily ve Heather'ın yani böyle çok başka uçlarda şu an sıkıntı. Çocuklara başka bir şey mi verdi? Kolayla karıştırıp katılıyorum. Sen kahraman mısın yoksa? Çakma palyaço seni. Babası bile hani şu an utanıyordur. Eyvah, baskına mı geliyorlar? Katliam çıkartacaklar. Hayır ya. Bu çok travmatik yalnız. Umarım izletirmezler. Yüksek bir noktada bitti. Bir kere döneminin zaten bu tarz olaylarına sürekli değinen bir diziydi ve bunu tam olarak kararında yapıyordu. Tabii ki de burada ırkçılıktan bahsediyorum. Hani siyahileri ters ters bakmaları olsun. Normalde sokakta yürürken bir kişi bile bize ters baktığını gördüğümüzde acaba ne oldu diye hani bir kendimizi sorguluyoruz ki sürekli siyahileri buna maruz bırakılıyor döneminde ve tabii ki daha ilerisi de var.
o daha ilerisinde bu bölümün sonunda verdiler. Umarım önümüzdeki bölümde onu izletmezler çünkü çok fazla travmatik bir durum. Gelelim bu bölümle ilgili değerlendirmemize. Biz bu bölümün Pennywise ile ilgili önemli detaylardan birisi bu bölümde bize verildi. Zaten bu detaylı olarak muhtemelen 3. sezonda, yani dizinin devam sezonu olan 3. sezonda işleyecekler diye düşünüyorum. Pennywise'ın bir zamanlar gerçekten bir insan olduğu, gerçekten bir sirkte çalıştığı ve bir kızı olduğu, kızının da yani Ingrid'in de manyak, ruh hastası, delinin teki olduğunu gördük bu bölümde. Hani her ne kadar babanı arasan da, tamam bak babanı arıyorsun, okey, anlıyorum, ama baban sandığın o kişi gözlerinin önünde bir çocuğu yedi senin çalıştığın yerde. Muhtemelen 1908 sezonunu izlediğimizde biz Pennywise'ın sirkte nasıl insanları eğlendirdiğini, daha doğrusu Ingrid'in babasının nasıl insanları eğlendirdiğini, nasıl mutlu olduğunu filan göreceğiz. Devamında da yaratığın gelip onun bedenini ele geçirmesini, yani onun imajını neden sevdi, ben bunu zaten merak ediyorum. Bunu göreceğiz muhtemelen. Bunu da bu sezonda verdiler. Lily Ingrid ile konuştuğunda zaten akıl hastanesinde onun çalıştığını ve çocukları babasına kurban eden bir manyak olduğunu görüyor. Benden de delisi varmış diyerekten oradan kaçıyor. Akıllıca hareket. Hani başka ne yapacaktı? Üstelik o menhiri aldıktan sonra korkuları daha çok açığa çıktı ki muhtemelen Pennywise'da da bunu yapıyor. O yüzden Pennywise'ı, palyaço, insanlara yaklaşamıyor. Bence o yıldız hançerini bir tık daha derinleştirebilirler. Ayinden bahsedildi, detayları verildi ama onun üzerinden daha mistik, daha epik bir şeyler izleyebilirmişiz gibi hissediyorum. Yani önümüzdeki bölümde bunu izlemek isterim açıkçası. Bilmiyorum, belki gelir. Hillary'nin ölülerle konuşabildiğini, insanların bilmemesi gereken şeyleri onlardan alabildiğini, yani duyabildiğini, öğrenebildiğini söyledi ve tabii ki de bizim kumandan dedi ki hani bunu yap, sonra kapatır kutuya koyarsın. O da onun öyle bir kolay bir şey olmayacağını söyledi ki gayet haklı. Kendince çok fazla nedeni var. Şu anda Hillary'nin karakterini daha önce hiç görmediğimiz kadar dağılmış görüyoruz. Oyuncu harika bir kopukluk yaratıyor. Yani o efektlerin kullanılması, renk tonlamaları, gerçekten hani evet, ben Hillary'nim ve koptum şu anda bütün her şeyden, gerçeklikten ve bir köşede beynimin içi karman çorman bir halde uğulduyor. Bunun hissi bence çok güzel verildi ki zaten biliyorsunuzdur artık, ben bu diziyi gerçekten seviyorum. Her ne kadar hayatımda ilk defa bir korku dizisi izliyor olsam ve bu dizinin sebebine gidip korku filmleri olan It 1 ve 2. filmi izlemiş olsam da bu dizinin gerçekten ekran dilini çok seviyorum. Yani beni kendine bağlayacak tonda ve çok başarılı buluyorum. Zaten kitabın içini bir tık karıştırsanız, keza ben öyle yaptım, Stephen King evrenine ne kadar sadık olduklarını görürsünüz arka plandaki ekibin. O yüzden gayet iyi, gayet güzel gidiyor. Bu yüzden de hani heyecanla her bölümü yayınlandığı ilk 2 gün içerisinde izlemeye çalışıyorum. Ingrid'in fotoğraf albümünde It 2 filmine de gönderme vardı. Hani orada festivalde öldürülenlerle ilgili hani derinin kanal günleri gibi bir şey vardı ya. O tam olarak bunun bir atıfıydı zaten. Hikaye yani sadece Stephen King'in It romanı etrafında, It filmler etrafında bir referanslar değil. Dizide verilen referanslar sadece It filmleriyle veya It romanı ile ilgili değil. Neredeyse Stephen King'in tüm kitaplarına biraz şuradan, biraz buradan diyerek atıflar yapıyor ki Stephen King hayranları bunu çok daha iyi bir şekilde gözlemler. Tabii ki de burada ben en çok Ingrid'e takıldım. Çünkü babam çok değişti diyor sürekli. Ama diyor içinden o yaratığı, hani o içindeki o karanlığı ayırabilirsek babamın özüne kavuşacağım diye de bir hayali var, umudu var. Bunun içinde sürekli palyaço kılığına girip duruyor ki daha önceki bölümlerde görmüştük kendisini. Karakteri mazlum bir noktadan değerlendirirken şu anda şeytani bir yere yerleşti. Sen Pennywise babana çocuk kurban etmiş kadınsın. Neyse, karakterlerle fazla kavga etmeyeceğim. Siz beğendiniz mi? Gelecek bölümde neler bekliyorsunuz? Dizi ilerledikçe heyecanınız artıyor mu, yoksa sabit mi kalıyor, yoksa beğenmiyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve eğer cep telefonundan giriyorsanız hype tuşuna basarak beni ücretsiz de destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.